Yeni bir videodan herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Amerika'yı geziyoruz serisinde Texas'ta Austin'e geldiğiniz zaman alışveriş yapabileceğiniz yerleri göstereceğim. Nerede alışveriş yapabilirsiniz? Üst segment, orta segment ve alt segment olarak ayırıyorum ve çok güzel bir videoya başlıyoruz. Siz videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın ve hazırsanız harika bir videoya başlıyoruz. Bugün ilk durağımız Domain alışveriş merkezine geldik. Burası açık bir alışveriş merkezi ve şu anda Texas'ta Austin'in en çok tercih edilen yerlerinin başında birinci sırada geliyor. Hatta burayı şu anda artık yeni downtown olarak kabul ediyorlar. Yani Austin downtown'dan sonra burası yeni downtown. Herkes burada takılıyor. Sosyalleşme burada, iş burada, restoran burada, bar burada, her şey burada. Aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Burada yaklaşık 100'den fazla mağaza ve restoran var ve bunların yarısı üst segment, yani Gucci, Prada, Yves Saint Laurent, Cartier, bu tarz mağazaları da burada bulabilirsiniz. Çünkü burası tamamen belli bir seviyenin üstüne hitap ediyor. Ama yanında aynı zamanda Nike, Under Armour'ı, Lululemon'un da bulunduğu bir açık alışveriş merkezi. Eğlence var, yeme var, spor var. Bir gününüzü doldurabilecek bütün planı burada yapabilirsiniz. Yani sabah gelip sporunuzu yapıp öğlen müze ya da eğlenceli bir yere gidip ondan sonra bir happy hour yapıp akşam da güzel yemek yiyebileceğiniz çok harika bir ortam. Bu gördüğünüz sokakta çok restoran var. Ben size geleceğim, akşam buraya göstereceğim. Burası akşam kapanıyor ve harika bir açık hava eğlence merkezine dönüşüyor. Oldukça güzel. Söylediğim gibi burada üst segment mağazalar var. Biraz size hangi mağazaların olduğunu göstereceğim. Etrafı gezeceğiz birlikte. Yani Austin'e geldiğiniz zaman görmeniz gereken yerlerin kesinlikle başında geliyor burası. Çünkü şu anda buradan daha trend bir yer yok Austin'de. Gelip görebileceğiniz en popüler, en trend, en çok etkinliğin yapıldığı yer burası. Mağazaları saymıştım. Hatta şöyle söyleyeyim size. Nordstrom Rack, Macy's, Dillard's'ın en büyük mağazaları Domain'de. Ve burada mesela Kim Kardashian'ın kendi markası var, Skim diye. O marka da var burada. Ve onun haricinde bir sürü böyle trend markaları da burada bulabilirsiniz. Fakat burada aynı zamanda Neiman markası da bulabilirsiniz. Louis Vuitton'u da bulabilirsiniz. Gucci'yi de bulabilirsiniz. Prada'yı da bulabilirsiniz. All Saint'i de bulabilirsiniz. Elektronik mağazası Razer'ı da bulabilirsiniz. Victoria's Secret'ı bulabilirsiniz. Pink'ı bulabilirsiniz. Golden Goose'u bulabilirsiniz. David Yurman'ı bulabilirsiniz. Tumi'yi bulabilirsiniz. Yani her segmentin en üst klasmanındaki markaları burada bulabilirsiniz. Sephora'sı var. Farklı güzel bakery'leri var. İnanılmaz lezzetli restoranları var. Çok güzel steakhouse'ları var. Harika İtalyan mutfağı var. Mükemmel balık restoranı var. Hatta Museum of Ice Cream de buraya taşındı. Dondurma müzesi var ama gelmeden önce mutlaka randevu yapıp sıra almanız gerekiyor. Onun dışında burayla ilgili söyleyeceğim bir şey, hemen şunu göstereceğim. Mesela burası alışveriş merkezinin tam göbeği, merkezi. Burada ileride Apple var. Şurada insanlar rezidans, bahsettiğim o 800 daire böyle alışveriş merkezinin etrafına yayılmış durumda. Yani şurada akşam oturunca direkt Apple Store'a karşı kahvenizi içebiliyorsunuz. O anlamda burası insanlar için çok güzel bir yaşam alanı. Burada boş daire yok. Daireler burada inanılmaz pahalı. Yani Westlake'den sonra burada mesela ev yok, daire var. Ama büyüklük, fiyat anlamında daireler inanılmaz pahalı. Çünkü burası çok tercih ediliyor. Boş daire bulamıyorsunuz. Pilates stüdyosu var, cycle stüdyosu var. Egzersiz yapabileceğiniz stüdyolar var, yoga stüdyoları var. Mükemmel, yani arayabileceğiniz, buradan dışarı çıkmanızı gerektirebilecek hiçbir şey yok. Her şeyi burada bulabilirsiniz. Birlikte tam arkamda da Apple var. Hafta sonu burası çok kalabalık oluyor. İnsanlar çocuklarıyla geliyor. Burada eğleniyorlar parkta. Etkinlikler oluyor. Fakat alışveriş merkezinin birkaç yerinde bu tarz park var. Burada çok güzel bir Australian Grill var. İleride çok güzel bir restoran var. Restoranda yemeğinizi beklerken masa tenisi oynayabiliyorsunuz. Burada farklı Amerika'ya özgü oyunlar var. Onları da oynayabiliyorsunuz yemeğiniz gelirken. Yemeğiniz geldiğinde direkt masanıza geçebiliyorsunuz. Bu alışveriş merkezi o kadar büyük ki içinde 4 tane otel var. Otelin yanı sıra A+, çok üst segment çalışma ofisleri ve şirketler var.
WeWork burada, Indeed burada, Google var diye biliyorum, Microsoft, IBM var diye biliyorum. Şimdi size birazdan bir galeri göstereceğim. Çok güzel. Ben içine girmedim ama mobilya ile alakalı bir galeri sanırsam. Bir sürü parking lotları var böyle. Park etme binaları var. Ve park burada ücretsiz. Arabanızı bütün gün buraya bırakabilirsiniz. Ücretsiz. Hiçbir şekilde park parası yok. Alışveriş yapsanız da yapmasanız da park tamamen ücretsiz. O anlamda güzel. Mesela Six Street'e giderseniz akşam bir şeyler yemeye, içmeye vesaire vesaire para ödemek zorundasınız. Ama buraya gelip burada bir şey yiyip içmeyin, takılın. Hiçbir şey yapmayın. Arabanızı bırakın. Tamamen ücretsiz. Hemen şurada köpeklerin pet spa var. Köpeğinizi mesela gezerken spa'ya bırakıyorsunuz. Orada köpeğinize bakım yapıyorlar, masaj yapıyorlar, dinleniyor, keyif yapıyor. Yani buradan daha güvenli, buradan daha trend, buradan daha vakit geçirebileceğiniz bence bir alan yok. Bütün gününüzü burada çok rahatlıkla geçirebilirsiniz. Fakat şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Westlake tarafına gidiyoruz. Orada ikinci alışveriş merkezini göstereceğim size. Orası da oldukça eski bir alışveriş merkezi. Hadi bakalım orada görüşürüz. Hoşça kalın. O arada siz lütfen kanalıma abone olup videoları beğenip bir sonraki videonun ne içerikli olmasını istiyorsanız aşağıda yorumlara belirtebilirsiniz. Orada görüşürüz. Hoşça kalın. Texas Austin'e geldiğinizde alışveriş yapabileceğiniz ikinci ve en önemli duraklardan biri Barton Creek Mall'a geldik. Burası Austin'in en eski alışveriş merkezlerinden bir tanesi. Hemen şimdi içeri giriyoruz. İçeriye girdikten sonra burayla ilgili size daha fazla bilgi veriyorum. Burada Austin FC forması alabileceğiniz spor mağazası var. Ve Route 21 var. Aeropostal yukarıda. Olmazsa olmaz Abercrombie'miz var burada. Ve aynı zamanda Abercrombie Austin'deki tek mağaza burada var. Yukarıda Sephora var. Bir sürü spor mağazası var. Burada böyle eksklusif özel sneakerlar satan bir mağaza da var. Pandora'yı da bulabilirsiniz. Cheesecake Factory, Lululemon, Nike, Under Armour hepsi bu mağazada var. Burada alışveriş merkezinde var. Ve bu alışveriş merkezinde toplamda 180 adet mağaza var. Yemek yiyebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz. Apple Store var, Nordstrom Rack var. Hemen Apple Store göstereyim size. Apple Store burada gördüğünüz gibi kocaman bir mağazası var. Hemen yanında Fossil var, üstünde Aldo var, Michael Kors var, Pink var, Victoria's Secret var. Burası son renovasyonuyla birlikte gerçekten çok aydınlık, çok güzel bir mimarisi olan bir alışveriş merkezi haline geldi. Çünkü çok eski bir alışveriş merkeziydi. Austin'in ilk alışveriş merkezlerinden olduğu için küçük bir renovasyona ihtiyaç duydu. Fakat o yapıldıktan sonra burası çok daha güzel bir yer haline geldi. Bu alışveriş merkezi nerede? Hemen size ondan bahsedeyim. Bu alışveriş merkezi Austin'in batı kısmında, Westlake tarafında. O yüzden buradaki insanlar biraz daha üst segment kişiler. Çünkü Austin'de batı kısmı, Westlake kısmı pahalı evlerin olduğu, Colorado Nehri'nin üzerinde olan evler olduğu için biraz daha üst segment insanlar var. O yüzden buraya gelen kişiler de genelde orada yaşayan insanlar olduğu için daha üst segmente hitap eden bir alışveriş merkezi. Fakat şu anda yeni downtown sayılan neredeyse Domain kadar çok üst klasmanda mağazalar yok. Cartier'si, Gucci'si. Fakat Michael Kors'u var, Apple'u var, Nordstrom Rack'i var, JCPenney'si var, Dillard'sı var, Macy'si var. Bunları bulabilirsiniz burada. Güzel bir alışveriş merkezi, sakin bir alışveriş merkezi. Hafta sonu biraz kalabalık oluyor ama bulunabilecek şeyler anlamında aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Spa'sı var, dinlenme alanları var, coffee shop'ları var, güzel restoranları var, Cheesecake Factory'si var. Kesinlikle buraya gelmeye değer Cheesecake Factory için. Austin'de başka bir yerde var mı? Bilmiyorum. Burası aynı zamanda Austin'in en büyük kapalı alışveriş merkezi. Hollister'da var, Abercrombie'de var söylediğim gibi. Hollister'da burada güzel fiyatlar oluyor. Kesinlikle gelebilirsiniz. Buraya kadar gelmişken size bir Cheesecake Factory'de bir cheesecake yiyip göstermeden olmaz. Şimdi bir içeri giriyoruz. Cheesecake'imizi yiyoruz. Sonra bir sonraki durağımıza devam ediyoruz. Ve cheesecake'lerimiz geldi. Burada
kalorisi azaltılmış limonlu çilekli cheesecake var. Burada da kalorisi azaltılmamış tiramisu cheesecake var. Oldukça lezzetli. Bize afiyet olsun. Eşim burada özellikle bunu bildirmemi istedi. Kalorisi azaltılmış olmasını söyledi kendisi. Evet, şimdi bunları güzelce yiyoruz ve ondan sonra devam ediyoruz. I want to try it. Nasıl? Çok iyi. Ben hep klasik seçiyordum. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen benim cheesecake'imi bitirdin şimdi. Ben seninkinden alacağım. Hayır. Ya ben senin gibi yemiyorum. Nasıl yani? Ya az yiyorum. Ben de azıcık aldım. This is a perfect bite. No. Muhteşem. Thanks. Yarısı gitti. Bu cheesecake'imin yarısını yedin mi? I would never try that because I like classic cheesecake, but that is amazing. Seninki de güzelmiş. Bak ben senden 2 kere aldım. Sen de benden 2 kere aldın. Bir cheesecake'i mi bozuyorsun? Bir cheesecake yemek versiyonu var. Önden yeniyor, arkadan değil. So good. Evet ama kalmadı ki. Bitti. Next time, I might order yours. Evet, cheesecake'imizi güzel yedik. Eşim, tekrar söylüyorum, kalorisi düşürülmüş cheesecake yedi. Lütfen yanlış anlamayın. Burayı bitirdik. Son durağımıza gidiyoruz. Son durağımız benim ikinci evim. Orada görüşürüz. Hoşçakalın. Sıradaki durağımız, ben Texas'a geldiğimden beri en çok evimden sonra ve spor salonundan sonra geldiğim lokasyon. Size tam olarak nerede olduğumu gösteriyorum. Round Rock Premium Outlet'teyiz. Bugün sizle 3 alışveriş merkezine gittik. Bu 3 alışveriş merkezi içinde segmenti en düşük olan burası. Outlet'e geldik şu anda. İçeriği biraz gezeceğiz. Size buradaki mağazalarla ilgili bilgi vereceğim. Domain en lüks Barton Creek. Orta segment ve orta üst. Burası da outlet. Bildiğiniz gibi bir outlet nasıl olursa o da öyle. Ama burası biraz daha düşük segment bir outlet. Fakat yine de güzel markalar var. Yavaş yavaş birlikte gezmeye başlıyoruz. Haydi bakalım. Ana girişinden girdikten sonra hemen sol tarafta benim göbek adım olan Ralph Lauren var. Polo Ralph Lauren'de burada genel olarak eğer yakalarsanız %65'e kadar indirimler var. Burada hemen karşısında Coach var. Coach'un yanında Chichos, Michael Kors, Converse o şekilde ileriye doğru gidiyor. Söylediğim gibi bu outlet'te ben 2 video çekmiştim. Under Armour ve Nike'da. Diğer mağazalarla da çekmek istedim fakat izin alamadım. Burada eğer zamanını kollarsanız %65'e kadar indirimli yakalayabiliyorsunuz. İnanılmaz uygun fiyata ürünler var. Mesela bu Kate Spade'de çantalar o kadar düşüyor ki $15, $20 şu anda %60 indirim var. Üstüne ekstra %10 var. Burada yine Boss var. Burada Texas Gift Shop Outlet var. Hemen yanına geldik mi burada bir Hurley mağazası var. Brook Brothers'ta harika %70'e kadar indirim var. Burada Banana Republic var. %60 indirim var. Reebok'ta %60 indirim var. İnanılmaz indirimler var. Yani eğer zamanını denk gelirseniz minimum %60. Minimum. Mesela şurada bir Kolombiya mağazası var kocaman. Bu mağazada montlar $20. Yani $20. Bakın şuradan şöyle göstereyim, içeriye giremiyorum.
Kamerayla girince bazen sorun oluyor. Kimseye de saygısızlık yapmak istemiyorum. Şu gördüğünüz uzun kollar $29. 2 tane tişört $25. O gömlekler var. Teknoloji güzel, ter tutmayan, su hemen kurutan. Onlar $29. Burada uzun kollular var $34. Montlar var. $29'a mont var. 29. İnanılmaz. Yine aynı şekilde hemen yanımda American Eagle'ın outlet'i var. Burada güzel bir Adidas mağazası var. Burada da güzel indirimler oluyor. İleride Oakley var, Lacoste var, Calvin Klein var, Under Armour var. Her şey var. Burada tabii söylediğim gibi burası biraz daha düşük segmentte bir alışveriş merkezi outlet olduğu için buradaki mağazalar böyle daha lokal, biraz daha düşük mağazalar, markalar var. O Cartier, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Neiman Marcus bunların outletine gideceğiz. Austin'de değil. Bugün sadece Austin'deki alışveriş merkezlerini gidebileceğiniz videoları çekiyorum. San Antonio ile Austin arasında bir San Marcos diye bir yer var. Ben orada yaşamıştım 12 yıl önce. Orada güzel mağazalar var. Büyük mağazalar var. Yine orası da premium outlet. Orası da aynı şekilde. Burası da aynı şekilde Simon Group sahibi. Ve orada daha ünlü markalar var. Daha üst segment markalar var. Yves Saint Laurent'in bile outleti var. Öyle söyleyeyim size. Lacoste'undan, Gucci'sinden onları bahsetmiyorum bile. Gucci'nin bile outleti var. Prada'nın da outleti var. Oraya da gideceğiz. Burada yine Tommy Hilfiger'ın outleti var. Olmazsa olmaz Starbucks'ımız var. Levi's'ın yine aynı şekilde burada outleti var. Bugün günlerden cuma. Yarın gelirseniz burada en az 30 kişi dışarıda sıra bekliyor Crocs'ta. En sevdiğim ikinci mağaza Nike. En büyük mağaza Nike'ın mağazası. Hatta burada geçen sene bir yağmur yağdı, fırtına koptu. Bu mağazanın içini su bastı. Kapatmışlardı mağazayı. Komple kapatacaklardı ama kapatmadılar. Yeniden tadilat yaptılar. Burada bir Lacoste'un mağazası var. Çok iyi. İndirimler bayağı indirim alıyor. Under Armour'ın outletinde şu anda indirim var. %50 üstüne %50. Girip size buradan kamerayla, telefonun kamerasıyla çekeceğim fiyatların ne kadar olduğunu göstereceğim birazdan. Bekleyin, videonun sonunda göreceksiniz. Evet, outlet'e güzel bir tur attık. Çok büyük değil San Marcos'taki gibi. Orayı da gezeceğiz. Fakat efektif, güzel markalar var. Lüks markalar yok ama günlük giydiğiniz, ihtiyacınız olan markaları rahatlıkla burada bulabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve görmek istediğiniz tarzda videoları da aşağıda yorumlara belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Texas Austin'den çok selamlar. Hoşçakalın. Mesela fiyatın üzerine %50 düşüyorsun. Şu güzel şortu var Under Armour'ın Project Rocked. Bu mesela $27,5, $28 şu şort. Mesela bu atlet $20. Çoraplar $7. Acayip ya. Fiyatlar mükemmel. Mesela bu atlet de aynı şekilde. Atlet $12.